ben öğretmen olmak istiyordum çok alakasız bir şekilde lisedeyken. Dedem karşı geldi. Aile düzgün bir meslek ister ve sanat sonrasında çocuğun talep ettiği bir şeydir ya, bizde aslında tam tersi oldu. Lisede artık çizmeye başlayıp bir şeyleri başarabildiğimi görmek, çizmek, sonrasında üniversitede artık biraz daha illüstrasyona dönmek, hani o gerçek formlardan, gerçek anatomiden, gerçek dünyadan sıyrılıp artık kendi istediğim dünyayı inşa edebileceğimi bilmek, bu bana inanılmaz bir özgürlük verdi. Hamileliğim, pandemi hepsi bir araya geldi. Benim için inanılmaz zor, büyük bir geçiş dönemi oldu. Zaten bir kadın için hamilelik ve çocuk, anne olmak büyük bir değişim. Hayatınızın seyri değişiyor. Kendi çalışmalarımdan da o minik bir süre içerisinde, yani çocuğum doğduktan sonra biraz uzaklaşmak zorunda kaldım ister istemez. Aktif olarak çalışamadım. Diyorum ki bir şey üretmem lazım. Evet, çocuk çok güzel bir üretim. Şimdi tuttuğum bazı şeyler var. Yani bunları bir şekilde dışarı yansıtmalıyım. Bunca zamandır grafik tasarım yaptım, çizgilerle kendimi ifade ettim. Acaba farklı materyallere mi yönelmeliyim, bunları mı denemeliyim? Kendimi aradım, ne istediğime karar vermek istedim. Sadece çizmekten ziyade insanlara farklı yollarla ulaşmak istedim aslında. Bu arayış sürecinde NFT'ye rastladım. NFT'nin dinamik, güncelleşen yapısı, farklı platformları, farklı community ruhu olması, farklı bir merkeziyetsiz yapısı bende heyecan duydu. Erkek nüfusunun yoğun olduğu bir kitle, bir baktım NFT dünyası. Bunların aslında sanat geçmişi de yok ama sadece kripto para destekli bir şekilde sanata ilgi duymaya başladılar. Sonra baktığımda ben zaten bu sanatın içinden geliyorum. Ben yıllardır sanatla birlikteydim. Benim hayatıma çok büyük bir değişken olmadı. Dediğim gibi sadece NFT dünyasının dinamikliğiyle birlikte grafik tasarımı, çizgimi, illüstrasyonlarımı birleştirmiş oldum. Kadınlar hep böyle biraz daha biz sosyal, daha böyle beyninsel tarafını daha çok kullanmayı seven, duygularımızla hareket etmeye çalışan insanlarız. Umarım güzel, üretken kadınları bu kadar üretken ve aktif platformda da daha fazla görsek kesinlikle önümüzdeki dönemde bambaşka şeyler olacağına inanıyorum. Yani ileride oğlum bugünlere baktığı zaman, yani bundan 20 yıl sonra, ya benim annemle babam zamanında buna gerçekten ilk adapte olan insanlardandı deyip onunla birlikte 20 yıl sonra onun yanında olabilmek istiyorum bütün bilgimle. İşlerimi beğenip sanat koleksiyon olarak kendilerine almak isteyen fakat basılı olarak almak isteyen insanlar oluyor. Özellikle şöyle söylüyorum. Evet, tabii ki de ben size bunu zaten satabilirim. Bastırabilirsiniz dilediğiniz gibi. Şu an belki farkında değilsiniz ama gelecek dünya artık bu yönde ilerliyor. O eserleri ben bir NFT olarak koyuyorum ve kesinlikle bir NFT olarak satılmasını istiyorum. Bu koleksiyonda çalışmalar mirror ve ortasında aslında izleyiciyi çekmeye çalıştığım, hikayeye başlatmak istediğim, onu özellikle hep gözler bir kapıdır ya şeyde de, soyut dünyada da, o manevi dünyada da. Önce böyle bir göz, bir karakter üzerinden o çalışmaya çekmeyi seviyorum izleyiciyi. Ve sonrasında da aslında onun karakterine uygun, bütün shape'lerden, desenlerden meydana gelen onun aslında iç dünyası yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Her ayrıntı eklediğimde bu dünya daha da canlanıyor. Ben annem ve babaannemle birlikte büyüdüm. Geniş bir aileydik. Babaannem inanılmaz Fransız kültürüyle büyümüş, işte gençliğinde haritalar çizmiş, güzel bir eğitim almış, çok hanımefendi bir kadındı. Buna nazaran annem biraz daha böyle hani Türk kültürünü daha çok içinde barındıran, biraz daha farklı bir kesime ait bir hanımdı. Biraz daha büyüyünce dönüp arkama baktığım zaman gerçekten diyorum ki hani beni ben yapan demek ki bu iki kadınmış. Bu ikisinin farklı uçlarda olması, çalışmalara yansıyan bu böyle fazla zıt şeylerin bir arada olması, bazen bu renkler olsun, bazen bu bir karakter olabilir. Renkleri çok seviyorum. Renkleri bir arada kullanmayı çok seviyorum. İnsanlar çalışmalarıma baktığı zaman ya Kübra ne kadar renkli olmuş, nasıl bunları bir araya getirdin deyip onları aslında o renklerin içine çekebilmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Böyle gözümü kapattığım zaman bazen uyurken bile o dünyaları hayal ederek uyuyorum. Çünkü artık gün bitimi yorgun oluyorum ve kendi hayalimdeki o dünyaya dönüp günümü bu şekilde bitirmek beni inanılmaz mutlu ediyor bu ayrıntılarla. Her gün yeni bir proje çıkıyor. Dönüp baktığımızda gerçekten devamlılığı olan ve bir sanatçıya ait olan eserlerin ben kalıcı olacağına inanıyorum. Gözünüzü kapattığınız zaman hatırlayabileceğiniz her çizgi gelecekte de yer bulmayı hak ediyordur ve bulacaktır.